Bakalım nasılmış evlerinin içi. Abi bize şunu verdi. Çıkabilirseniz alın dediler. Bakalım deneyeceğim. Türkçe biliyorum ama çok değil. Kahve fiyatlarını da söyleyeyim. Görevli bizi korkutmaya başladı. Gerçekten efsane. Bir de festival varmış, ona gelelim dedik. Ama bir türlü gidemiyoruz, bakar mısınız yani? Evinizin bahçesinde oturuyorsunuz ve şu manzaraya bakıyorsunuz, düşünsenize. Arkadaşlar, Romanya'nın en büyük ikinci şehri Cluj'dan selamlar. Buraya kiminle? Tahmin edin, Gülce ile. Gülce ile birlikte buraya geldik. Graz videosunda da kendisi vardı ve o kadar yoğun talep gördü ki herkes Gülce Hanım'ı istiyoruz videolarda diye. Teşekkür ederim çok. Buraya Çok mutlu oldum. Buraya da o yüzden birlikte geldik, keşfedeceğiz. Ben şimdiden yine Graz'da olduğu gibi sevdim. Aynen. Bilmiyorum, bak bazı yerlerde bende böyle oluyor. Geldiğim anda enerji alıyorum. Bazı yerlerde alamadığım oluyor yani. Burası gerçekten bak. Isındık yani. Değil mi? İlk bakalım, ilk anlar. Binalar falan çok güzel değil mi? Zaten hepsine bir değineceğiz. Şimdi başlayalım gezmeye. Arkadaşlar, burada Cluj'da ilk iş. Buralı arkadaşlarla buluştuk. Irina Merhaba. ve... Merhaba. Merhaba. Merhaba Biraz Türkçe de arkadaşlar. biliyor. Türkçe biliyorum ama çok değil. Nereden öğrendin? That's it. I don't know. Onlara şimdi şehirleriyle ilgili birkaç şey soracağım. So, this is my first time in Cluj-Napoca. It's Welcome. such a nice city, but it's not very well known in Turkey or around Europe. Can you tell me what a tourist should do here when they come first? First come to our cafe. Ah, yes. It's a good place to be for like 2 days if you travel in the city, and then the next 2-3 days in the nature around. That's what we are gonna do. Yeah. I've seen that there are so many cafes and restaurants. It seems like the social life is very active here now. It's really good, especially in outside of summer. Students are away. So this is the empty time? Really No empty. way. We are closing the cafe. But imagine like in winter, a quarter of the city, 25% at least, is just students. Really? Students everywhere. So what is the best time to come? Autumn? I think September, October September, is very October. nice. This is where we're eating Okay, I'm gonna here. show. Restoranımız burası, bu sarı binanın olduğu yer, ama ben size etrafı da göstermek istiyorum. Yani mimarinin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Romanya'da gerçekten çok güzel şehirler var ama biz pek bilmiyoruz. Şimdi Irina ve Tavi bize neler yediğimizi anlatacaklar. Hemen veriyorum. Okay, hello guys. So here we have eggplant salad. It's like one of the most traditional Romanian things with summer tomatoes. And we've never eaten a better one anywhere else. Yeah, it's our favorite one in the world. It's like common in Romania. It's very common. You go to your grandparents on Christmas and you have this. You go on Easter, you eat this. Okay. And then this is chicken. It's not Romanian. It's chicken. This Is a his favorite. pork schnitzel. It's not like a traditional thing, but in Romania you eat a lot of pork. In Romania we love French fries with telemea. It's cow cheese, but it's like a very Romanian. It's really good. It's not very salty. It's kind of more like sweet Yeah. cheese. Hesabımız geldi. Size göstereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Romanya'da kullanılan para birimi lei. Avrupa Birliği'nde olmasına rağmen Romanya Euro'da değil. Bu kadar yedik içtik. 335 lei tuttu. Yani adam başı 80-84 civarı. O da 750-800 TL arası bir şey ediyor. Yani ve burası şık, bilinen bir restoran. Popüler bir restoran. Böyle fiyatlar. Çok güzel bir kahveciye geldik. Öğrenciler varken aşırı popülermiş. Şöyle kahve fiyatlarını da söyleyeyim. 13 lei, onlar da 15 lei. Yanında su her zaman olduğu gibi ücretsiz. 1 lei aslında 10 TL'ye yakın ediyor. Biz 10'la çarpıp biraz azaltarak hesaplayabiliriz. Yani bu 13 ise 130 değil de 120, 115, 120 lira civarı ediyor.
Tabii şimdi buradaki gelir durumunu da sorayım hazır bu fiyatlardan bahsediyorken. So how is the economic situation in Romania now? Like, is it better after the European Union, do you think? Yeah, it's way better. And the economical situation is like, it Like- could be better, but it could be worse. You are only 21 and you Yeah. travel to many places. So is it like common for young Romanians to travel? It is common to travel. It's not such a big thing to travel. So it's not so expensive also for you guys. No, but if you have an usual job that pays like 800 euros per month here, Minimum? it's not like minimum, but it's an average. Average. Okay. Average. Yeah, but there are people get like 3,000 euros per month, other that get Like- 600 euros. If someone works at a cafe, how much would she make? Like 800, Euros. yeah, That's like good. 700 euros, something like that. Okay. So like if you are a university graduate and you become economist or let's say doctor Okay. or engineer, how much would you get? It really depends on the domain because there are fields where at the beginning you're paid very little. Let's Like, say after 3-4 years. you can win like 1,500. Okay. I have another question. It's not related with the income. Yeah. Do you know who is the most famous Romanian in Turkey? Oh, this is really hard. I can give you a clue. Football Yes. player? Yes, Haji. Yes. So he's also famous here Bro, still. I was with Irina in Indonesia on a really remote place like Red Island. No tourists. There was some guy that asked us where are we from, and we told him Romania, and he was, oh, Haji. Like even there, How everybody do you knows Haji. how do you pronounce his name? George Haji. Gorge Hacı. Bunu da doğrusunu öğrenmiş olalım. Thank you. Evet abi. Evet abi. Şimdi İrina ile tabii yola çıkmadan İrina'nın bir kafesine de bakalım dedik. Yolunuz düşerse buraya da uğrayın. Hello. Thank you. The DJ deck where we book music. There is even a DJ desk. So you have evening parties here or weekend? We close at 12 in the 12. weekends. Ah, okay, cool. İrina ve Tavi'ye veda ettik. Şimdi onlar Yunanistan'a gidecek. Sağ olsunlar bizim için birkaç saat geciktirdiler yola çıkmalarını. Bir de yemekte hesabı da bize ödetmediler. Onlarda da bizdeki gibi misafirperverlik kültürü var demek ki. Sonuçta Balkanlardayız. Neyse şu anda Cluj'un en merkezi noktasındayız. İsmi Plata Unuri yani Birlik Meydanı. Bu arkamda gördüğünüz yapı da 14. yüzyılda inşa edilmiş olan Aziz Mihail Kilisesi. Bu bir Katolik kilisesi ama aslında Romanya nüfusunun büyük çoğunluğu Ortodoks. Hemen yanında gördüğümüzde Kral Matias heykeli. O da Cluj doğumlu Macaristan kralı. Kendisi de 1400'lü yıllarda bu bölgeyi idare etmiş. Zaten daha sonra Cluj'un bulunduğu Transilvanya bölgesinin tarihine de değineceğim. Cluj'un güzel sokaklarında yürürken size biraz da burayla ilgili genel bilgiler verelim. Gülce, buranın nüfusunu biliyor musun? Romanya'nın mı? Hayır, Cluj'un. Ama ben Romanya'da çalıştım. 19 milyona çalışmadım. Tamam, Nereden en azından ona çalışmışsın. Ben gelmeden önce eşime, dostuma diyorum ki çalışın şeyleri. Hoca bilmediğim yerden sordum. Neyse ben söylüyorum. Cluj'un nüfusu 300 bin. En büyük ikinci şehir Romanya'nın ama metropoliten alan nüfusu da 400 bin. Cluj'un bulunduğu bölgeye Transilvanya deniyor. Dracula hikayelerinden muhtemelen değil mi? Herkes Evet. duymuştur. Bu bölgenin gerçekten doğası aşırı güzel. Dağları ve köyleri ve biz de yarın çok güzel bir köye gideceğiz. Cluj'da böyle aşırı güzel bir sokakta kalıyoruz. Evimiz de burası. Size göstereceğim. İçine bayıldım gerçekten tasarımına. Evimizin içini göstereyim size. Girişte kocaman bir masamız var. Burada mutfağımız var. Kahve de koymuşlar buraya. Kettle'ımız da var. Şurada yatağı gösteriyorum. Çok modern tasarım var ve çok ferah bu arada. Çatı da geniş. Burada modern tasarımın hemen yanında burada da daha geleneksel dokularda geniş bir koltuk koymuşlar. Perdelerde de yine geleneksel dokular var ve manzaramız çok güzel. Karşıda çok hoş bir kafe var. Burada da sokak manzarası.
Bakın size terasımızı da göstereyim. Böyle şehir manzaralı ama burası ortak kullanımlı diğer dairelerle birlikte kullanılıyor. Gecelik buranın ücreti normalde 70 euro ama biz kampanyaya denk geldik ve 60 euro ödedik. Eğer Cluj'a gelince burada kalmak isteyenler olursa evin linkini videonun altındaki açıklamaya bırakıyorum. Muhakkak göz atın. Romen arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine geleneksel Transilvanya ve Romen yemeklerinin yapıldığı böyle şık bir restorana geldik. Neler söyledik? Bir tanesi Ostropel de Pui yani sarımsaklı tavuk yahnisi. Diğeri de gulaş dana etiyle yapılıyor. O aslında Macarların geleneksel yemeği ama Romanya'nın bu bölgesinde de çok popüler. Hemen tadına bakıyorum. Ben şeyle başlayayım bu tavukla. Sosu çok güzel. Böyle garip olacak ama deniz ürünlü makarnaların sosu gibi. Bu polenta da mısır unundan yapılıyor. Patates püresine benziyor ama değil. Patatese de benziyor ama püresine. İlginç bir tadı var. Bu yemek aslında böyle bu bölgelerin yaylalarında, köylerinde yapılıyormuş ama zamanla şehirde de yenmeye başlanmış. Evet, ben de şimdi gulaşı denemek istiyorum. Et yemeği bayağı soslu, sulu. Güzel. Benim sevdiğim lezzetler bunlar. Bizim Güzel mi? eti güzel pişmiş, lezzetli de. Peki buna çorba diyorlar. Sence bu çorba? Yok, çorba değil. Yani bizdeki çorba anlayışıyla bu çok farklı. Ben buna böyle bol soslu et yemeği diyebilirim. Bayıldım, güzel. Vallahi karnımız şişti arkadaşlar. Küçük gibi görünüyordu porsiyonlar ama bayağı büyükmüş. Fiyatları da söylemeyi unutmuşum. Tavuklu olan 42 lei, gulaş da 53 leiydi. Böyle şık bir restorana göre bence fena değildi fiyatlar. Arkadaşlar selamlar. Bu sabah kalktık, havaalanına gidip araba kiraladık ve Cluj'a 1 saat mesafedeki köylere geldik. İlk köyümüzün ismi Coltești. Burası da güzel bir köy ama bundan sonra gideceğimiz Limetea çok daha güzel bir köy. Ama buraya neden önce geldik? Çünkü burada güzel bir restoran varmış. Tavsiye edildi bir şeyler yiyelim diye. Gerçi biz kahvaltı saatini çoktan kaçırdık ama belki öğle yemeği yeriz. Varsa kahvaltı yeriz. Sonra diğer köye gideceğiz. Araba kiralama detaylarını da yemekten sonra anlatacağım. Şu an bir önce karnımızı doyuralım. Bu restoranın ve diğer restoranların isimlerini videonun altındaki açıklamaya yazacağım. Muhakkak göz atın derken inanılmaz bir manzara var. Hemen gösteriyorum. Burası güzel bir konağın bahçesi. Bakar mısınız manzaranın güzelliğine? Şurada yemek yemek, bir şeyler içmek gerçekten çok keyifli olur. Hemen dağ manzarasını da göstereceğim. Aşırı keyifli ya, çok güzel. Arkadaşlar mis gibi kokular da geliyor değil mi Gülce? Nasıl, beğendin mi burayı? Çok beğendim, bayıldım baksana. Ben de ya. Bir de ne kadar geniş bir arazi. İnsan çok iyi hissettiriyor ve Evet. bunun şehre 1 saat uzaklıkta olması çok iyi değil mi? Evet, kesinlikle. Yani bir saatte geldik. Yine çok şanslıyız. En önlerdeki masalardan birini tuttuk. Evet. Ve keyfimiz İstedik. yerinde, yemeğimizi bekliyoruz derken Yemeğimiz geldi. geldi. Neler söyledik. O kadar çok şey söyledik ki. Bir de yan tarafta oturan hanımefendi var ya.
Onu anlatalım. Tatlı söylemiş yandaki oturan. Aa ne güzel diye konuşuyorduk. Ondan sonra anlamış herhalde. Geldi bize ikram etti ondan. Bizim lokmaya benzer. Onu da söyleyeceğiz. Şimdi yemekleri de anlatacağım. Thank you. Arkadaşlar o kadar acıkmışız ki hemen yemeye başladık ve inanılmaz lezzetli geldi bana. Fiyatları söyleyecektim. Şimdi söyleyeyim. Tavuk şinisel söyledim ben. 39 lei ücreti. Salata söyledik böyle rokalı, domatesli. 19 lei. Onun yanına bir tane de peynir çubukları gibi, yanında vişne gibi bir sosu da var. O mesela tavuk şiniselden daha pahalı. İlginç geldi bana. 41 lei ücreti. Bir de Gülce'de bir tavuklu bir şey söyledi. Şinisele benzeyen. Tam nedir bilmiyorum. Onun ücreti de 47 lei. Fiyatlar böyle. Bir de ev ekmeği geldi. O kadar lezzetli ki yani bunun ücretli mi bilmiyoruz. Menüde fiyatı da yazmıyor ama var. İnanılmaz güzel. Böyle ekşi maya ekmek. İnanılmaz güzel köy ekmeğiymiş. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Önce oyuncak araba sandım. Meğersem çim kesme makinesiymiş. Belki Türkiye'de de vardır bunlardan ama ben ilk defa gördüm. İlginç geldi. Size de göstermek istedim. Arkadaşlar acayip masalsı bir köye geldik. Böyle beyaz boyalı, yeşil panjurlu evler, bahçeleri var. Arkada dağ manzarası var. Yemyeşil tepeler. Gerçekten bayıldım. Yani insanı çok mutlu ve huzurlu hissettiriyor. Bu köyün adı Rimetea. 1100 nüfuslu bir köy burası. Bu köyün %85'i Macarlardan oluşuyor. Romanya'nın genelinde ise %6'lık bir Macar nüfus bulunuyor. Çünkü bu topraklar, Romanya'nın bulunduğu topraklar yüzyıllar boyunca Macaristan Krallığı'nın bir parçasıydı. Romanya kurulduktan sonra da buradaki azınlık yaşamaya devam etti. Bu köydeki Macar azınlığın büyük çoğunluğu sadece Macarca konuşabiliyormuş ve Rumence bilmiyormuş. Rumence demişken de sana Gülce bir sorum var. Rumenceyi Türkiye'de birçok kişi Balkanlarda olduğu için Romanya bir Slav dili sanıyor. Sen biliyor musun hangi dil ailesine mensup? Buna da çalıştım. Hatta şaşırmıştım ben bunu okuduğumda. Latin dillerine benziyor, İtalyanca'ya çok benziyormuş Rumence. Aynen. Rumence bir Latin dili arkadaşlar. Yani diğer Latin dilleri hangileri? Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce. Romanya onlardan çok uzakta olmasına rağmen buranın ana dili bir Latin dili olan Rumence. Video ekranından arkadaki manzarayı görünce dil konusuna birazdan devam edeyim dedim. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten efsane. Neyse dil konusuna da geri dönelim. Rumence, Latince'ye de en çok benzeyen dil. İtalyanca'ya da çok benziyor bu arada. İtalyanca bildiğin için kelimeleri bazı kelimeleri. Aynen çok benziyor. Mesela konuştuklarında benim de kulağıma Slavca gibi geliyor ama yazılı olarak baktığımda birçok şeyi anlayabiliyorum. Çünkü gerçekten İtalyanca'ya benziyor. Biz buradan geçerken Macar abi böyle selam verdi. Anlaşamıyoruz ama Hungary dedi. Bitmeyen dil konumuza yine dönelim. Gülce, Dacia'yı duydun mu? Dacia'yı araba markası olarak duydum. Evet, bu Rumen araba markası. Bunun bu isme sahip olması sebebi bu bölgenin antik çağda yani 2000 sene öncesinde Dacia olarak anılması. Milattan sonra 100'lü yılların başında Roma İmparatorluğu burayı ele geçiriyor ve 170 yıl boyunca hüküm sürüyor burada. Roma İmparatorluğu biliyorsun çok güçlü. O dönemde buranın halkı Latinceyi benimsiyor Roma İmparatorluğundan dolayı. Sonra onlar 170 yıl sonrasında gittikten sonra burada özellikle de dağlarda yaşayan halk Latince konuşmaya devam ediyor. Ama bu zamanla tabii ki değişiyor o dil. Rumence diline dönüşüyor. Zaten Rumen ya da Rumence de buradan geliyor. Roma İmparatorluğundan kalan halk anlamında kendilerine Rumen diyorlar. Arkadaşlar şimdi sokakta gezinirken bu evin sahibiyle tanıştık. Danmış ismi. Evin için görebilir miyiz dedik. Evet dedi. Köpekleri de var. İsmi Leyla. Hadi buyur sen önden. Bakalım nasılmış evlerinin içi. Ne kadar güzel bir bahçe. Hello again. Hello. Orçun is my name. Andrea. And little one? Ayara. Çok tatlısın. We are always curious how the houses look inside. It's like 300 and something years old. Oh, this one, 300 years old. Wow. And this one as well? 150.
150. So nice architecture. And you are Hungarian, right? No, In Romanian. Romanian. Ah, so there are also Romanians in this village. Okay. How come you are here? You just moved here later, or are you This originally? summer. Yeah, we moved here this summer. Ah, so how come you decided to move here? We kept coming here. for You the loved place. it? Yeah. We really like it. The nature is amazing. So did you rent the place? Yeah, we. So can we have a look at the garden? But have a look at this. And what is this that you cook? Biscuits. Ha, it's not something local, just general biscuits. Okay. Bir bakalım arkaya. Bahçe. Bak ne kadar güzel. Fenomen bir çift böyle burada yaşamaya karar vermiş. Bu ev bak şu ahşaplara bakar mısın? İnanılmaz hissettiriyor beni ya. Aa Gülce dön. Şuradan manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Evinizin bahçesinde oturuyorsunuz ve şu manzaraya bakıyorsunuz, düşünsenize. Ve evler zaten güzel. Her yer çok güzel. Bayıldım ya gerçekten. Tam köye ya. Bu şey var ya. Böyle masallarda, hikayelerdeki köyler, köy evleri çok güzel ya. Vallahi benim de yaşayasım geldi burada. Hayır, denk geldiğimiz kişinin İngilizce konuşması ve Rumen olması da ayrıca ilginç. Ama ne kadar iyi insanlar, hiç tereddüt etmeden tamam gelin bakın dedi. Şimdi gerçekten merak ettim. Yaşlarını sordum. 30 ve 27 yaşındalarmış. Ama burada yaşam göründüğü kadar güzel mi onu soracağım. So, is life as romantic as it looks from outside here? Or is it difficult? As romantic as you make it. Really? How do you make it romantic? This place gives you the context to slow down, to take a breath, to take a walk, to watch, to listen, to feel. And you don't use maybe phones that much? As much as we need. Only when you need. Yeah, Not like everyone, like we are all the time using It's, it. yeah, it can be a catch to Uh-huh. like start scrolling and half an hour later you're still on the phone. But then being here and being surrounded by nature, you always have like something else to watch than a screen. That's So, actually everybody's dream, but nobody is bringing it into life. You Yeah. could manage it. yeah. And some people, we are from Turkey, they move to little village and after like a few months they start complaining, oh we have to do this, or there are insects, so you don't mind about these things, right? You get used to being in the nature. And if you basically. move into a village, this is what like Yeah, you should be used. You'll see cats, Yeah. you'll see dogs, you'll see spiders. Like this mountain is part of it, the same the spider is Definitely. part of it. If people want to stay in like homestays, how much would it cost per night? 20 euros. Ah, that's so good price. It's okay, yeah. One 20 and person you- or per room? per person. Per person, that's very good price. Yani 20 Well- euro, 950 lira. Okay, nice. Thank you so much for all the No information. problem. You're Thank you. welcome. Bize burada kahveye kalın dediler. Bir kahve içeceğiz inşallah. Bir de bu ev yapımı bisküvileri bakalım. Bakalım. Mayayla yapılmış. Bisküvi gibi az. de. Değil mi? Şeker hiç yok gibi. Aynen. Ekmekle bisküvi arası. Kıtır, evet. Kıtır bir ekmek gibi de aslında. Krakerle. Hafif bir tat da var. tatlılık var. Aynen. Ne güzel oldu ya böyle. Vallahi ne kadar iyi Çok, insanlar. aynen çok da misafirperverler. Evet. Kahve ikram ediyorlar bakalım. Şu Aynen. kahvemizi içelim. İçelim, sonra da yürüyüş yapacağız. Evet. Vallahi çok güzel bir deneyim oldu bence. Çünkü hani sadece fotoğraf, video çekip bugün köy ne kadar güzel deseydik değil mi? Evet. Yani bir şey eksik kalırdı. Evet, konuşmuş olduk, gözlemlemiş Evet. olduk yaşantıyı. Çok da misafirperverlerdi. Kahve Evet. ikram ettiler. Bayağı bizimle Ve uzun sohbet ettiler. bak Romanya'da tanıştığımız çok şükür diyelim şanslıyız da böyle belki enerji meselesi hep misafirperver Evet, insanlara bu denk arada. geldik. Bu çiftle de daha sonra biraz daha sohbet ettik. Burada aslında sadece 6 ay kalıyorlarmış. Daha da uzun kalmak istiyorlarmış ama bu evi kiralayanlar sadece 6 aylığına vermiş. Kış için vermemişler. Onlar da karavanlarıyla geziyorlarmış. Çok hoşuma gitti yani yaşam Genç tarzları. yaşta böyle köy Evet, hayatında bebekleri de benim- acayip sevimli ya, böyle gülümsedi falan bize. Neyse, burada bir böyle yürüyüş rotası varmış, kısa bir rota. Onu bir yürüyelim dedik biz de. deneyimleyelim. Arkadaşlar canımız elma çekti, izin istedik şu ağaçta görünce. Çıkabilirseniz alın dediler. Bakalım, deneyeceğim ama inşallah bu tuğlalar oynamıyordu. Bir tane aldım. Oh. Bir tane elmamız oldu. Köyün çeşmesi var. Şimdi orada yıkayıp afiyetle yiyelim. Elmalarımızı yıkadık. Bakalım güzel mi? Hafif ekşimsi. Evet. Daha mı toplu sardık? Gidelim isteyelim biraz daha. Valla çok güzel. Organik gibi ama değilse bile ağacından Evet işte, kendim toplayıp aynen. yiyince
Kesinlikle. İnanılmaz keyifli geliyor. Gökçeada videomda da öyle bir erikli sahne var. Onu göreceksiniz zaten. Acayip hoşuma gidiyor yani. Çocukluğumda böyle dedemin bahçesinde biz elma koparırdık. Elma da vardı, erik vardı, kayısı ağacı da vardı galiba. Böyle tırmanıyorduk. Acayip hoşuma gidiyor. Burada böyle köy hayatı olunca hoşuma gitti. Limeteya köyünden ayrılmadan önce size araç kiralama konusunda anlatmak istiyorum. Ben araç kiralamayı genelde Car Rentals ya da Holiday Autos gibi araç kiralama sitelerinden yapıyorum. Bu defa da öyle yaptım. Biz bu aracı daha bu sabah kiraladık ve sabah gidip teslim aldık. Yine bahsettiğim o uluslararası firmalardan birinden kiraladık. Sadece 34 euroya ama yine size söylemiş olduğum web siteleri üzerinden aldık. Çünkü eğer direkt havaalanı ofisine gidip orada kiralamak isteseydik bunun ücreti 80 euroydu. O yüzden önden web sitelerinden rezervasyon yaptırmak çok daha mantıklı. Şimdi başka bir konuya da değineceğim. Biz aslında dün gece başka bir araç kiralamıştık. Yine bu bahsettiğim web siteleri üzerinden ama Romanyalı bir firmanın aracını kiralamıştık ve yine aynı marka araç. O 18 euroydu. Ucuz olunca ben baktım yorumlarda yüksek, normalde yapmam. Tamam bunu kiralayalım dedik. Ama sabah havaalanındaki ofislerine teslim almaya gittiğimizde görevliler bir tuhaf davrandı. Markasını vermiyorum. Zaten Cluj'da arama yaptırdığınız zaman çıkacaktır. Bu firmadan kiralamayın. Görevli bizi korkutmaya başladı. İşte full sigorta için tüm kapsamlı full access deniyor. Onun için 80 euro para istedi. Yani araç 18 euro. Ya dedim 80 euro olur mu? İşte yaptırmazsanız dedi bir çizik 200 euro bilmem ne 300 euro. Bize böyle bir liste çıkardı. Ve dedi Romanya'da çok dikkatli olmalısınız. Şöyle olur böyle olur. Getirdiğinizde araç temiz değilse işte çizikleri görmezsek sonradan yazılabilir vesaire. Bizi böyle bir huzursuz hissettirdi. Zaten sadece 18 euroya kiralamış olduğumuz için dedik ki aman biz bu aracı almayalım. Bıraktık onu. Bir de 2000 euro depozito çektiler başta. Ya dedim böyle şey olur mu? Onu da iptal ettirdik ve gittik bu bahsettiğim uluslararası firmalardan birinden kiraladık. Ek bir sigorta da almadık. Zaten oradaki görevliler de bizi korkutmadı. Aman rahat olun falan diye konuşma yaptılar. Bunu da size anlatmak istedim. Aklınızda bulunsun. Balkanlara ya da İtalya gibi ülkelere giderseniz yerel firmaları mümkün olunca ucuz olsa bile tercih etmeyin. Şehir merkezine döndük. Bugün bakın çarşamba akşamı olmasına rağmen hafta içi ve öğrenciler yok şehirde. Ona rağmen bayağı bir hareketli ve kalabalık. Meydan da öyleydi. Uniri meydanı. Burası da onun karşı tarafında böyle minik bir meydan. Burası da oldukça hareketli. Bir şeyler içip sonra yatacağız. Arkadaşlar günaydın. Güne başlamadan önce sizden bir ricam olacak. Kimi videolarım 150.000'den fazla izleniyor ama abone sayım hala sadece 33.000. O yüzden eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi şunu görüyorum istatistiklere bakınca videolarımı izleyenlerin %80'i televizyon ekranlarından izliyor. O yüzden o anda belki abone olmak zor geliyordur ama şöyle yapabilirsiniz. Televizyon kumandasıyla ekranı durdurup hemen ardından elinize telefonunuzu alıp YouTube uygulamasında Orçun Dalarslan yazıp kanalımı bulup abone olabilirsiniz. Size kolaylık olsun diye ben şimdi televizyonunuzun ekranını 3 saniyeliğine durduruyorum. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hazır telefon elinizdeyken bu videonun altına yorum da yazabilirseniz çok sevinirim. Çünkü yaptığınız her yorum videonun daha çok kişiye erişmesini sağlıyor. Böylelikle ben de yeni videolar çekmek için daha motive oluyorum. Çok teşekkür ederim vaktinizi ayırıp bu kısımları dinlediğiniz için.
Neyse biz bugünü daha çok şehir merkezinde geçirelim dedik. Böyle yürüyelim. Evet. Sakin, Kafelerde sakin, oturalım. aynen. Değil mi? Keşifler yapalım ama ilk iş ne yapalım? Kahvaltı yapalım. Çünkü Çok acıktık. acıktık. Biz sürekli acıkıyoruz. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Çok güzel bir mekan görmüştük yolda gezinirken. Oraya gidelim şimdi. Farkına varmadan çok doğru bir yer seçmişiz. Şimdi Gülce sebebini gösterecek. Minderler. Yumurta resmi var. Minderlerde bile yumurta resmi var. Mekanın ismi de Uoğu. Oğu zaten yumurta demekmiş. Başına bir de U eklemişler. Zaten yumurta işareti de var. Neyse Yumurtaya öyle. boğsunlar bizi. İnşallah. İkimiz de çok seviyoruz yumurtayı. Siparişlerimiz geldi. Ben çırpılmış yumurta söyledim. Yanında salata var ve kruvasan var. Bunun ücreti 41 lei yani 386 TL civarı. Bir de americano söyledim. O da 13 lei, o da 120 TL civarı ediyor. Su ise ücretsiz. Hemen tadına bakıyorum. Bakalım güzel miymiş. Mekanın ismi çünkü yumurta. Kıvamında olmuş. Yumuşak böyle süt kreması gibi bir şey koymuşlar herhalde içine. Güzel. Kışın gelecekler olursa mekan içi de böyleymiş. İçi de ayrıca hoşuma gitti. Şehri tepeden gören bir park varmış. Şimdi oraya gidiyoruz. Şehir içinde vakit geçirmek çok keyifli. Burada bakar mısınız? Binalar böyle tarih içinde geziniyormuşsunuz gibi. Yani çok insana iyi hissettiriyor. Kafeler çok güzel ve özellikle Eylül'den sonra öğrencilerle doluyormuş burası. Aktiviteler, konserler vesaire. Onun dışında zaten buranın doğası inanılmaz güzel. Mesela dün gittiğimiz köy gerçekten içimizi açtı. Yarın da inşallah yine araba kiralayıp buranın yakınlarında bir göl varmış. Oraya gideceğiz. Hatta kanoya da bineceğiz inşallah. Aranızda Budapeşte'ye gidenler varsa muhakkak Kürtoş kalaçı duymuşsunuzdur. Macarların böyle rulo şeklindeki tatlısı. Bu aynı zamanda Transilvanya'nın da ünlü tatlılarından birisi. Yol üstünde tepeye giderken görünce bir tadına bakalım dedik. Biz böyle tatlıyı küçük bir şey beklerken abi bize şunu verdi. Bir somun ekmek gibi bir şey. Aynen 25 liraydı. Şimdi bir tane bir kahveciye oturup artık kahvemizi soyacağız. Bunun hepsini mi alacağız? Aynen biz emin olamadık bunun hepsi bizim mi diye. Öyle dedi. Neyse bakacağız. Tarçınlı imiş. Tadarız birazdan. Güzel kahveciler vardı ama hepsi güneşe bakıyordu. Biz de böyle krepçiye geldik. Kahvemizi buradan söyledik ve tatlımızı burada yiyoruz. Sorduk onlara da ayıp olmaz değil mi diye. Yok olmaz dediler. Gülce hemen bir bak bakalım tadına. Beğendin mi? Güzel. Üzerine toz şekerleri böyle kıtır kıtır olmuş. Tadı fena değil ama çok hamur. He. Ben böyle daha hamuru tatlı. Çikolata falan varmış gibi değil mi üstünde? Böyle seviyorum da böyle çok iyi geliyor bana. Ben de hemen tadacağım. Şöyle bakar mısınız? Telefon kablosu gibi. Kahvenin de fiyatını söyleyeyim. 10 lei burada kahve. Kahveci değil ama yine de güzeldi kahvesi. Şimdi bunun tadına da bakıyorum. Bu şeyler gibi Norveç'te falan yediğimiz onların çörekleri gibi, tarçın çörekleri gibi zaten tarçın tadı da var. Ben seviyorum vallahi böyle hamur işi şeyleri. Gayet memnun kaldım. Yüzüm güldü bak. Bu arada bu krepçi müze meydanında yani Piazza Müze Louis. Burası da şehrin önemli tarihi meydanlarından birisi. İlk gün geldiğimiz kahveci de bunun güneşli olan tarafındaydı. Amerikalı biriyle tanıştık şimdi. Geldi bize sizin fotoğrafınızı çekebilir miyim dedi. Fotoğrafınızı çekip bize yollayacakmış. İkiniz de hoş görünüyorsunuz dedi sağ olsun. Let's see the photo. Nice. Sağ olsun benim de böyle artist gibi fotoğrafımı çekti. Keyif yapmaktan bir türlü şeye gidemedik parka. Vallahi sohbet, muhabbet, insanlarla da konuşuyoruz arada. Öyle güzel oluyor ama şu anda gidiyoruz. Bakacağız bakalım değil mi? Nasılmış bir park. Görelim. Manzaralı parka giderken şehrin göbeğinde böyle minik bir parka denk geldik. Bakar mısın ne kadar güzel bir yaşam alanına çevirmişler burayı. Yaşam alanı gerçekten. Şurada şezlonglar var. Burada yine oturma alanları çok keyifli. Ve yürüyüş zeminine bakın toprak. Avrupa'da böyle yapıyorlar. Çok seviyorum. Biz ise nedense ya böyle beton döşüyoruz ya da asfalt döküyoruz böyle park içindeki yollara.
Peak'ın tepesine varmamıza az kaldı. Ben de size bu arada vize ile ilgili bilgi vereyim. Romanya 2007'den beri Avrupa Birliği üyesi. 2024'te de Schengen Birliği'ne katıldı. O yüzden bizim Türk vatandaşları olarak Romanya'ya giriş yapabilmek için Schengen vizesi almamız gerekiyor. Eğer yeşil pasaportunuz varsa vize olmadan da giriş yapabiliyorsunuz ya da Avrupa Birliği'nde oturum izniniz varsa. Bu arada Romanya ülkemize nedense böyle fakir ya da gelişmemiş bir ülke olarak biliniyor ama aslında öyle değil. Bakın şu anda bir Avrupa Birliği üyesi ve bunun arkasında büyük bir başarı hikayesi var. Çünkü Romanya 1947'de komünist rejimle yönetilmeye başlandı ve 1965'ten 1989'a kadar 24 yıl boyunca diktatör Çavuşescu tarafından yönetildi ve 1989'da Çavuşescu'nun devrilmesiyle demokratik rejime geçiş yaptı ve sonrasında çok da vakit geçmeden Avrupa Birliği üyesi oldu. Şu an gelişmiş bir Avrupa Birliği ülkesi. Bunu zaten sokaklarda vesaire gezinirken görüp hissedebiliyorsunuz. Arkadaşlar Gülce'yi her çekeceğimiz zaman böyle bir ucunu muhakkak bir tazeliyor. Bir sürmem lazım ama yakaladı bu sefer beni. Neyse yakalamış olduk bu sefer. Kamera arkasında bilin istedim. Neyse Gülce, beğendin mi bu parkı? Çok ne beğendim. düşünüyorsun? Çok yemyeşil, hani gölgelik alanlar falan, bir de çok güzel bir esinti var. Değil mi ya? Oh, mis şehirdeki gibi. o keşmekeşten uzak ve böyle serinlemek Bu şehirde de istediğinde- pek bir keşmekeş de yok gerçi. Zaten evet, kalabalık değil. Yani. Yani. O caddeden falan uzak, şehir merkezinden uzak, izole bir Aynen. yer. Çok keyifli. Bir de hep çiftler mifler vardı böyle. Ben de beğendim valla. Öyle. Buraya da gelebilirsiniz. Çıkmak bizi yormadı ama biz sporcuyuz. Yormazsa sizi de gelebilirsiniz. Şehir merkezine dönüp keyif yapmaya devam ediyoruz. Böyle bir kahveciye geldik bu sefer de. 12 lei verdim Americano'ya ve Kürtöş Kalaş'tı galiba bunun adı. Bu tatlı yemeye devam ediyoruz. Bir de bakın karşıyı göstereceğim. Bu karşıdaki bina Cluj-Napoca Teknik Üniversitesi. Romanya'nın en iyi üniversiteleri Cluj'da diye biliniyor. Zaten o yüzden burası böyle bir öğrenci şehri haline gelmiş. Evde biraz dinlendik, bilgisayarda işlerimizi de hallettik ve Nativ diye bir restorana gidiyoruz şu anda. Bu restoranın özelliği menüdeki tüm yemeklerin Cluj ve çevresindeki yerel üreticilerin ürünleriyle yapılması. Evet, çiftlikten sofraya gibi bir anlayış var. Aynen öyle diyebiliriz. Merak ediyorum, böyle bayağı bir puanda yüksek bir restoran, gidip deneyimlemiş olacağız. Ben tavuk göğsü söyledim. Izgara tavuk göğsü. Yanında ev yapımı makarna ve bu bölgenin peynirinden yapılan sos var. Şu an merak ettim. Hemen tadıyorum. Tavukla başlayalım. Tavuk çok iyi. Makarnayı da merak ediyorum. Çok iyi. Makarna da sosu da gerçekten bayıldım. Bak yüzümde güldü galiba. Bunun fiyatı 57 lei. Fiyatlar biraz yüksek gibi ama burası bir nevi böyle Michelin yıldızlı restoran gibi kabul ediliyor. Çünkü çok gastronomi alanında uzmanlaşmış bir yer. Arkadaşlar bugün güne biraz geç başladık ama araba kiralayıp aşırı güzel bir yere geldik. Burası böyle Cluj'a 45 dakika uzaklıkta bir göl. Bakar mısınız, böyle plaj gibi platformlar yapmışlar. Herkes kano kiralayıp gölde kanoya biniyor. Biz de inşallah öyle yapacağız ama karnımız acıktı. Şimdi şurada da bir restoran kısmı var. Gülce bekliyor yemeklerimizi. Gülce, nasıl buldun burayı? Bayıldım yine. Tabii ki doğa ve ben. Sen seviyorsun zaten doğa. Evet. Gülce nerede? Gittiğimizde böyle Yeşillik yeşillik var. görse ay burası
çok güzel, ay burası şahane diye. Ağaç görünce Gerçi yani ağaç sevmemek de mümkün değil. Gerçekten güzel yerler. çok dinlendirici, çok keyifli. Kanoya binenler falan. Biz de bineceğiz inşallah. sabırsızlıkla Ama önce vallahi bekliyoruz. karnımız acıktı. Güne geç başladık. Araba kiralamak için biz havaalanına gittik ya. Siz öyle yapmayın. Ya baştan gelirken kiralayın. İlk 1 ya da 2 gününüzü arabalı planlayın ya da son gününüzü. Normal şehirden 45 dakika olmasına rağmen biz havaalanına gidip geldiğimiz için havaalanından burası 1 saat 15 dakika sürdü. Bunu da tavsiye olarak vermiş olalım. Yemek siparişlerimizi verdik. Size fiyatlarla ilgili de bilgi vermek istedim. Ortaya bir tavuk şinsel söyledik. 40 lei. Bir de Angus burger söyledik. Onun ücreti de 50 lei. Su da 7 lei. Fiyatlar böyle. Buradan bir lezzetten bir şey beklememek lazım böyle yerlerden ama görüntü de güzel. O yüzden merak ettim. Tadına da bir bakacağım. Şaşırtıcı şekilde güzelmiş. Böyle insanların toplu halde bindikleri bir bar gibi deniz araçları da var. Arkadaşlar biz yemek yedik, sohbet, muhabbet bilmem ne derken bakın güneş tepenin arkasına gitti bile. Güneş batmadı ama tepenin arkasına gitti. Şu an gölge. Mayıştık da canımız istemedi yapacaktık ama size gösterelim istiyorduk. Neyse buralarda başka bir tane daha bir mekan var. Oraya da çok güzel yerler. Bari gidelim orada bir şeyler içip keyif yapmaya devam edelim. Çünkü bir şey değil mi? Yani doğada olmak da çok iyi geliyor. Hiçbir şey Evet. yapmasak bile illa O yüzden de böyle kano kala filan. kaldık herhalde. Ücretleri de söyleyelim. Tek kişilik 40'tı kano, çift Evet. kişilik 80. 80'di. Paddleboard kiralamak isterseniz de paddleboardlar bakın şu tarafta. Paddleboardların da tek kişiliği 40, çift kişilik paddleboard da 60 lei. Aklınızda olsun gelmek isterseniz bu bilgileri de vermiş olalım. Arkadaşlar valla bu taraftaki mekan daha iyiymiş. Bunun adı Village by the Lake. Öteki de Kayak Tarnitsa. Gölün adı Tarnitsa Gölü zaten. Gelirseniz buraya burada olun. Bakın öteki tarafta güneş batmıştı zaten. Burada hala güneş var. Şimdi diğer mekanda iki Rumen arkadaşla tanışmıştık. Fabian ve Emilia. He told us about some local food. What's name? Sarmale, it's cabbage with meat. Papanash, it's very good, it's a dessert. Sarmale, you said where we can eat. You have to get friend with a Romanian guy. So we have who a Romanian friend. who have a grandmother. You have a and- grandmother? Yes, and that grandmother have to make it for you because you can buy it in a restaurant, but it's not the same. So are you going to your grandmom? Yes, you can. Belki gideriz. Tabii şu an söylüyorum ben. Arabada bunun geyini yapmıştık. You can try as well. It's meat. Like meatball, köfte gibi bizim. That's all that you have to try. Okay, thank you so much. Mulțumesc. Cu plăcere. Arkadaşlar şimdi Marişel köyünde böyle manzarası olan bir yere gidiyoruz. Ama bir türlü gidemiyoruz, bakar mısınız? Yani manzara o kadar güzel ki. Durmadan fotoğraf, Evet. video çekelim. Doyamadık. Bir de izleyelim diye. Çiçek Evet. kokuları inanılmaz. Çok güzel bir Değil mi ortam. yani böyle? Aynen, doğanın Sen içinde. yine İkarya videosundaki gibi Ben şey meditatif- moduna meditatif moda. meditatif Yine hale çok geçtim. güzel. Burası mükemmel. Evet, Evet, şu öyle, an gerçekten öyle. uçabiliriz. Aynen öyle şu anda. Ya arkadaşlar gerçekten bir yere geldik ve son dakika gelsek mi gelmesek mi diyorduk değil mi? Yani Gelmişiz. doğa gerçekten burada bayağı güzel. Evet ya. İnekler, minekler, demin hatta arabalara galiba çarpacak Yola- diye. Aynen yola fırladı inekler, biraz bir kaos oldu. Bakın bu tarafta da ayrı bir manzara. O taraflarda parti yapan birileri var. Müzik sesi geliyor ama. Neyse burayı bir de göstereyim şöyle. Şöyle keyifli bir masaya oturduk. Bakar mısınız manzaramıza?
Ama şöyle bir şey oldu. Daha bir şey yiyeceğiz mi içeceğiz mi karar vermemişken birileriyle sohbet ettik. Bize dedi ki burada işte tatlı yer misiniz? Bir şeyler sordu. Ben dedim daha düşünmedik ama yeriz herhalde. Yerel tatlısı ne var dedim. Şunlar bunlar dedi. Pat diye geliverdi. Sizi Alex'le tanıştırayım. O söylemişti bize. Can you tell us the names of these? Yes, of course. So these are clatite with chocolate cream. And those one is cake with apples. Ah, so that's the apple one. Yes. Okay. So they are both local from Cluj area or Both. Romanian? Romanian, yes. Okay, thank you. Artık gitmemiz gerekiyor ama bu minik sevimli kedi Gülce'yi bir türlü bırakmıyor. Güle güle. Bu sefer de bu ufaklık geldi. Bu da çok güzel ama. Maşallah. Sen de mi geliyorsun? Gece gece tüm yorgunluğumuza rağmen bir de festival varmış, ona gelelim dedik. Burası şehrin merkez parkı, yani Parkul Central diye geçiyor galiba. Buradaymış festival, bakalım ne var ne yok ama bayağı bir kalabalık var. Gece 11 saat şu anda yani. Festival ya. Değil mi? Aynen. Vallahi bence çok güzel yaşıyor bu Rumenler. Her yerde insanlar eğleniyor. Gençler var, orta yaşlar var. Bakar mısınız? İnsanların keyfi yerinde. Bu festivaller böyle yaz boyunca oluyormuş. Belki sonbaharda da olur. Böyle çeşit çeşit festivaller. İşte onun dışında sahil şeridi yok ama işte çevredeki doğal güzelliklere gidip oralarda keyifli vakit geçiriyorlar. Böyle bakın. Herkes mutlu, eğleniyor. Gerçekten çok hoşuma gitti yani. Bizim de inşallah neşemiz ülkece tekrar yerine gelir. Günaydın arkadaşlar. Bugün Cluj'de maalesef son günümüz. Nasıl? Çok keyifli geçti her şey. Değil mi? Evet, güzeldi. Bence de öyle. Ve son gün böyle kahvaltı için tavsiye edilen bir yere geldik. Sıraya bakar mısınız? Ben de beklemiyordum ama madem sıra var bekleyelim dedik. Normalde de hiç sevmem ama güzel bir yere benziyor. Size de burayı da gösterelim gitmeden evvel. Şimdi hemen fiyatları söylüyorum. Ben çırpılmış yumurta söyledim. Böyle ekşi mayalı ekmek üstüne. Onun fiyatı 46 lei. Yanında kahve 15 lei. Burası diğer mekanlardan biraz daha pahalı ama çok şık mekan. Bir de çalışan kız inanılmaz böyle güler yüzlü, sempatik. Videonun girişinde el sallamıştı. O çok bize acayip yardımcı oldu. Onu da belirteyim dedim. Bakayım tadı nasılmış bu arada. Şimdi ekmeği kestim ama yumurtasını alayım. Tavsiye edildiği kadar var mıymış bakalım. Allah, güzel yumurta olunca çok seviyorum. Ekmeğine de bakayım. Gülce, senin humus tabağın nasıl, beğendin mi? Şimdi az önce tadına baktım. Gayet güzel, ben çok severim humus. Bir de rengarenk bir tabak, kırmızılar, yeşiller. Dayanamadım, yumurta da söyledim. Olmazsa olmazımız. Fiyatı kaçtı humusun? 40 küsurlu bir şeydi, evet. Dur, şu adam ilgisini değil. Dur. Cluj'dan Osmanlı'daki ismiyle de Kaloşvar'dan ayrılmadan önce size Transilvanya ve Romanya'nın Osmanlı tarihindeki yerinden bahsetmek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu 15 ila 19. yüzyıllar arasında Romanya'da hakimiyet kurdu ama bu tam böyle %100 bir hakimiyet değil, daha çok özellik statüsünde bir hakimiyetti. Muhakkak duymuşsunuzdur Eflak ve Boğdan beyliklerini. Rumence olarak da Valahya ya da Moldova voyvodolukları ya da prenslikleri olarak geçiyor. Transilvanya
Transilvanya bölgesinin Osmanlı'daki ismi ise Erdel Beyliği ya da Erdel Prensliği veya Transilvanya Prensliği olarak geçiyor. Bunlar Osmanlı'ya sadece vergi veren prensliklerdi ya da beyliklerdi. Ama hiçbir zaman mesela Osmanlı burada iç işlerinde tam hakimiyet kurmadı. Hatta bu bölgelere Türk nüfus dahi yerleştirmedi. Romanya'nın çok küçük bir bölümünde Türk nüfus yaşadı Osmanlı döneminde. Ben de bunu yıllar önce yurt dışında yaşarken Rumen arkadaşlar edinmiştim. Onlara işte Osmanlı böyle milliyetçi duygularla konuşurken dediler ki siz hiçbir zaman Romanya'ya hakim olmadınız. Ben de hayır olur mu öyle şey falan derken araştırınca bunun farkına varmıştım. Osmanlı'nın Romanya'daki böyle bir statüsü var. O yüzden zaten çok fazla Türk etkisi görmüyoruz. Bununla birlikte Türkçeden Rumence'ye geçmiş birçok kelime de var. Bunlardan bazıları günlük hayatta hala kullanılan çorba, çorap, papuç, dolap, yoğurt gibi birçok kelime günümüz Rumencesinde de hala kullanılıyor. Kulüj'den ayrılmadan önce son bir değerlendirme alalım dedim. Ben Gülce'ye buraya gelmeden önce Kulüj'e gidelim dediğimde hiç bilmiyordu değil mi? Evet, hiç. İsmini dahi duymamıştı. Ki birçok kişi Türkiye'de öyle. Peki bir sorun var. Şimdi burada 3-4 gün geçirdik. Peki arkadaşlarına tavsiye eder misin? Tavsiye ederim. Peki tavsiye ederken Kulüj'ü nasıl anlatırsın? Doğası çok güzel bir kere. Çok yemyeşil. Yani sadece şehir çevresi değil, merkezinde de çok güzel yeşil alanlar var. Parklar var, Aha. kocaman büyük dinlenme alanları. Onun dışında çok sakin ve güvenilir bir şehir gibi geldi. Kafeleri çok şık, mimarisi, binaları çok çok güzel korumuşlar ve estetik yani gerçekten göze de hitap ediyor. Bir de uygun da fiyatlı. Hafta sonu atlayın buraya Evet, gelin. evet. İstanbul'da bir hafta sonu geçirdiğinizde muhtemelen çok daha fazla para harcanır. Konaklama da çok uygun. Evet. Yani çok büyük paralar harcanmıyor burada. Aynen öyle ve şehrin merkezinde kaldık. Ona rağmen çok çok uygun bir fiyata kaldık. Ben de kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben zaten buranın çok güzel bir şehir olduğunu biliyordum. Şu an inşallah izleyenler de öğrendi. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Mesela daha önce biliyor muydunuz Kulüj'ü? Eğer daha önce hiç duymamışsanız buraya şu anda izledikten sonra gelmeyi düşünür müsünüz? Ben de merak ettim. Havaalanından şehir merkezine nasıl gelindiğini de hemen anlatayım. Arkadaşlar biz taksi uygulamalarını kullandık. Ücreti sadece 40 lei tutuyor. O yüzden bence direkt toplu taşımaya falan bakmaya hiç gerek yok. Zaten uygun fiyatlı. Bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah izlerken keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz ve henüz beğen tuşuna basmadıysanız yaparsanız çok sevinirim. Henüz abone olmadıysanız kanalıma da abone olursanız hatta yanınızda bir arkadaşınızı da abone ederseniz gerçekten çok çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Çok teşekkürler. Başka bir seyahatte görüşmek üzere.